Herkese merhaba. Bugün yine bir torna tezgahı modifiye videosuyla karşınızdayım. Bugünkü projemizde torna tezgahı için bir tane termik röle montajını göstermeye çalışacağım ben size. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz, ayrıca bütçeniz doğrultusunda kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu torna tezgahı aslında benim üzerinde en fazla modifikasyon yaptığım tezgahlardan bir tanesi. Çünkü zaman içerisinde üzerinde gördüğüm eksiklikleri gidermeye çalışarak bu tezgahı en kullanışlı hale getirmeye çalıştım. Bu yaptığım modifikasyonların hepsinin de videosu var. O videoların linklerini de bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Zaten kanalı sıkı takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bu tezgahta yaptığım en önemli modifikasyon bence sıvı soğutma sisteminin montajıydı. Bir devir daim sistemiyle boryayla soğuk kesme, sulu kesme yapmaya başlamıştım. Onun haricinde tezgahın açık olup olmadığını belli eden bir işaretçi yoktu tezgah üzerinde. Onun montajını yapmıştık geçtiğimiz dönemlerde. Bununla beraber özellikle alın tornalamada bu tezgahların en büyük handikapı kaçırma yapıyordu. Bir tane araba kilitleme mekanizması monte etmiştik. Ayrıca araba üzerinde bir mikrometrik bilezik yoktu. Onun montajını yapmıştım. Son olarak da somun ve civatayla kilitlenen gezer puntayı bir egzantrik kilitleme manivelasına takarak bir sonraki adıma taşımıştım. Bugün yapacağım projede de bu tezgaha bir tane termik röle montajını yapmaya çalışacağım. Böyle bir modifikasyona neden ihtiyaç duydum? Tezgahta tornalama işlemi bittikten sonra tezgahı durduruyorum. Ardından tezgahın üzerindeki elektriği kesmek için de acil durum stop butonuna basıyordum. Sürekli bu şekilde kullandığım için bir süre sonra bu butonun gevşediğini fark ettim. Ve kritik bir durumda tezgahı kapatmaya çalıştığım zaman aslında bir noktada kapatamadım tam olarak. Her neyse, o başka bir konu. Dolayısıyla bu tip sorunların önüne geçebilmek için bir tane termik röle takmaya karar verdim bu tezgaha. Yani bu termik röle ne işe yarayacak? Tezgahla çalışmaya başlamadan önce rölenin açma düğmesine basarak tezgaha elektrik vereceğim. Tezgahın başlatma düğmesine basacağım. Ondan sonra tornalama yapacağım. Tornalama bittikten sonra tezgahın üzerindeki elektriği kesmek için de termik röleden kapatma düğmesine basarak tamamen bunun üzerindeki elektrik yükünü ortadan kaldırmış olacağım. Aslında ben bu projeyi sadece torna tezgahı için değil, freze tezgahı için de kullanmayı düşünüyorum. İkisini de aynı hattan besleyerek çalışma bittiği zaman termik rölenin kapatma düğmesine basarak komple tezgahların üzerinden elektrik yükünü çekmek istiyorum. İstenmeyen bir kaza olma durumuna karşı. Ben bu röleyi bit pazarından temin ettim. 1987 yapımı bir röle bu. Ben birazdan bunun içini açıp size göstermeye çalışıyorum. Çünkü bu termik röleyi kendi tezgahlarımızın motorlarına göre ayarlamamız gerekiyor. Orada da bu rölenin nasıl çalıştığını size göstermeye çalışacağım. Bu 3 fazlı bir röle, ancak bizim motorlarımız tek fazlı olduğu için biz bunun tek fazını kullanacağız. Şimdi gelin dilerseniz bunu açalım. Ardından içini çalışma prensibini anlatayım ben size. Ondan sonra montajını yapalım. Ondan sonra da bir deneme çekeriz. Bakalım sistemimiz nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Gelin şimdi size yakını alayım. Bunu bir inceleyelim. Aslında röle çok basit bir yapıya sahip. Bir tane açma düğmesi, bir tane de kapama düğmesi var. Kullanımı son derece basit. Üzerinde de bir tane kullanma talimatı yazıyor. Dediğim gibi 1987 yapımı Buffer GKML 169 serisi bir termik röle. Türk malı olması da çok ilginç. Normalde 3 fazlı, ancak bunu tek fazla da kullanabiliyoruz. Şimdi ben bunun bir içini açayım. İç yapısı dış görünüşünden birazcık daha karmaşık. İç yapısı da böyle. Üst tarafta canlı uçların bağlandığı nokta, alt tarafta ise çıkış uçları mevcut. Açma ya da kapama düğmesine bastığımız zaman röle içerisinde bir takım mekanik hareketler meydana geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane de ayar mekanizması, çekilecek olan akımın miktarına göre rölenin ne zaman tetikleneceğini ayarlayan bir mekanizma. Rölenin üzerinden akım geçmeye başlıyor.
çalışıyor. Kontaklardan biri veya birkaçında fazla akım çekilmeye başladığı zaman ısınmaya başlıyor. Isınma ile beraber burada görmüş olduğunuz bu metal plakalar tetiklenerek bu bakalit parçayı ileri itiyor ve termik röleyi kapatıyor. Termik rölenin de adından da anlaşıldığı üzere aslında bu mekanizma tamamen ısı ile tetiklenen bir yapıya sahip. Termik röleler hiçbir zaman tek başlarına kullanılmazlar. Sigortadan sonra güvenlik donanımı olarak aslında makinalara, tezgahlara bağlanırlar. Genel kullanım alanları ise monofaze veya trifaze veya daha yüksek fazlı motorların yanmasını, aşırı güç çekmesini, aşırı güç çekerken motorun bobinlerinde oluşabilecek hasarı önlemek için kullanılan bir açma kapama tertibatı olarak kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi bütün levhalar bu bakalit malzemenin üzerine bağlı olan cıvatalardan belli bir uzaklıkta duruyor. Bunların herhangi birinden fazla akım geçince bu ısınmaya başlayacak ve levhalar yavaş yavaş bakalit malzemeyi iterek bu şekilde sistemin kapanmasına neden olacak. Şimdi buradaki levhanın nasıl yamulduğunu gözlemleyeceğiz. Ben süreci hızlandırmak için çok kızgın bir malzeme ve tutuyorum ve bakın yaklaşmaya başladı. Yavaş yavaş bu cıvatayı iterek sistemi kapatacak birazdan. Evet, itiyor. Birazcık daha ısınması lazım. Evet, sanırım şimdi açacak. Evet. Gördüğünüz gibi sistem çalıştı. Ve bu noktada ben tekrar termiği çalıştırmak istediğimde soğumadan termiğin çalışmadığını görüyoruz. Bakın diğer kontaklarda herhangi bir esneme olmaması rağmen sadece bir fazın ısınmış olması bile sistemin kapanmasını tetikleyebiliyor. Tabii ki termik soğuduğu zaman tekrar kurulabilir hale gelecek. Sistem yeteri kadar soğuduğunda ise çalışmaya devam ediyor. Şimdi ben bu rölenin 3 konnektöründe kullandım. Birinci konnektöre fazı, ikinciye toprağı, üçüncüye ise nötrü bağladım. Ben sistemi kapattığım zaman artık tamamen şehir şebekesinden izole olmuş oluyorum. Bu termik röleyle hem torna tezgahımı hem de freze tezgahımı çalıştıracağım. Gelin bakalım, şimdi deneyelim, sigortayı açalım. Sistem nasıl olmuş bir test edelim. Başarıyla tamamlanan bir proje daha. Bu videoda termik rölelerin çalışmasını ve kullanımını anlatmaya çalıştım aynı zamanda size. Bu modifiye ile de torna tezgahı ve freze tezgahı bundan sonra daha güvenli şekilde kullanmaya devam edeceğim. İlerleyen dönemde burada görmüş olduğunuz bir kendin yap torna projesi daha sürüyor. Onun videosunu izleyeceksiniz. Bu konu hakkında söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone olup tuşunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. Onu tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Burada da ileride izleyeceğiniz bir mini kendin yap torna tezgahı projesi daha var. Daha projeyi tamamlamadım. Tamamladığım zaman bunun da videosunu yayınlayacağım.